Herkese merhaba. Bugün sizinle tıp dünyasında sıkça karşılaştığımız ama bir o kadar da önemli bir bulguyu hematokezyeyi konuşacağız. Yani rektumdan parlak kırmızı kan gelmesi durumunu. Gelin bu konunun derinliklerine hep birlikte inelim ve ne anlama geldiğini tüm detaylarıyla anlayalım. Her şey aslında şu basit ama bir o kadar da korkutucu soruyla başlıyor. Tuvalete gittiğinizde parlak kırmızı renkte kan görmek. Bu, pek çok insanı haklı olarak büyük bir endişeye sürükleyen bir durum. Peki, tıbbi açıdan baktığımızda bu tam olarak neyin işareti? İşte bu duruma bizim tıp dilinde verdiğimiz isim hematokezya. Tanımı aslında çok net, sindirim sisteminin en son kısmından gelen taptaze yani rengi hiç değişmemiş parlak kırmızı kan. Bu kanı bazen dışkıyla karışmış halde görebilirsiniz, bazen de tamamen tek başına geldiğini fark edebilirsiniz. Peki tamam kan var ama bu kanın kaynağı neresi? Şimdi adeta bir dedektif gibi ipuçlarını takip ederek en olası şüphelileri yani bu kanamanın nereden gelebileceğini bir bir inceleyelim. Genellikle kural oldukça basittir. Hematokezya gördüğümüz zaman aklımıza gelmesi gereken ilk yer alt gastrointestinal sistemdir. Yani kısaca alt giz. Bu bölge şu an gördüğünüz gibi kalın bağırsağın tamamını, rektumu ve anal kanalı içerir. Mantık basit. Kanama çıkışa ne kadar yakınsa kan o kadar taze kalır ve o parlak kırmızı rengini korur. İşte bu slaytta da en sık gördüğümüz nedenleri bir liste halinde görüyoruz. Mesela bağırsak duvarındaki o küçük kesecikler yani divertiküllerden olan kanamalar var. Hemoroidler ve anal fisürler gibi daha sık karşılaştığımız genellikle de daha basit durumlar da var tabii. Ama listenin devamında kolon polikleri ya da tümörler gibi çok daha ciddi ihtimaller de bulunuyor. Ve tabii ki bağırsağın kronik iltihabıyla giden Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları. Gördüğünüz gibi potansiyel şüpheli listemiz epey geniş. Tamam kural basitmiş derken tıp bize her zaman olduğu gibi bir sürpriz yapıyor. Şimdi hikayemize beklenmedik ama gerçekten hayati derecede önemli bir istisnayla devam etme zamanı. Kuralı bir daha hatırlayalım. Parlak kırmızı kan görüyorsak kaynak alt sistemdedir. Peki ama tıpta kurallar her zaman bu kadar kesin midir? Hiç mi istisnası yoktur bu durumun? İşte geldik en kritik noktaya. Bu bölümden aklınızda tek bir şey kalacaksa o da bu slayttaki bilgi olmalı. Mide veya 12 parmak bağırsağı gibi üst gisten kaynaklanan çok ama çok şiddetli yani masif bir kanamada kendini parlak kırmızı kanama yani hematokezya olarak gösterebilir. Bu bilginin altını gerçekten kalın bir kalemle çizmek istiyorum çünkü bu bir sınav detayı olmanın ötesinde hayat kurtaran bir ayrıntı. Normalde ne bekleriz? Üst sistemden gelen kan sindirilir ve siyaha döner değil mi? Ama burada kanama o kadar şiddetli ki kanın mide asidiyle veya sindirim enzimleriyle temas edip renginin değişmesine fırsatı kalmıyor. Düşünün o kadar hızlı ki bütün sindirim sistemini adeta kıpkırmızı bir nehir gibi geçip dışarı çıkıyor. Peki bu renk değişiminin arkasında yatan bilimsel mekanizma tam olarak ne? Gelin şimdi kanın sindirim sistemindeki yolculuğuna çıkalım ve bu renk meselesinin yani patofizyolojisinin temellerini anlayalım. Bu tablo aslında bütün olayı özetliyor. Bakın normal bir üst ciyes kanamasında kandaki oksijeni taşıyan hemoglobine ne oluyor? Mide asidiyle karşılaştığı an kimyasal bir reaksiyona giriyor ve hamatin dediğimiz simsiyah bir maddeye dönüşüyor. Sonuç ne? Melena. Yani o yapışkan katran gibi kötü kokulu siyah dışkı. Ama alt ciyes kanamasında böyle bir durum yok. Kan mide asidiyle hiç karşılaşmıyor, haliyle hemoglobin de olduğu gibi kalıyor ve kanın rengi parlak kırmızı oluyor. İşte şimdi o milyon dolarlık soruya geldik. Madem üstten gelen kanın siyaha dönmesi gerekiyor, o zaman nasıl oluyor da bu kritik istisna yaşanabiliyor? Bir üst ciz kanaması kırmızı kalmayı nasıl başarıyor? Cevap tek bir kelimede gizli: hız. Kanama o kadar bol ve o kadar süratli ki bağırsaklardan adeta bir şelale gibi dökülüyor. Bu baş döndürücü hız, mide asidinin hemoglobini hematine çevirmesi için gereken zamanı tamamen ortadan kaldırıyor. Sonuç, kanamanın kaynağı mide bile olsa kan kırmızı rengini koruyor ve karşımıza hematokezya olarak çıkıyor. Patofizyolojinin biraz daha detaylarına inelim. Çünkü bu küçük ipuçları bize tanı koyarken çok yardımcı olur. Mesela divertikül kanamaları genellikle bir atardamar yırtıldığı için birdenbire ve çok bol miktarda olur. Kanamanın konumu da çok önemli. Kalın bağırsağın çıkışa yakın olan sol tarafından gelen kanamalar genelde parlak kırmızı olurken daha yukarıdan yani sağ kolondan gelen kanamalar yolda biraz değişime uğrayıp bordo ya da şarap rengi gibi daha koyu tonlara dönebilir.
Ve son olarak eğer kaynak rektumdaysa genelde ek belirtiler de olur. Mesela anal fissürdeki gibi inanılmaz bir ağrı ya da hemoroiddeki gibi bir şişlik hissi. Bunlar bize kaynağın en sonda olduğunu fısıldar adeta. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi bir toparlayalım ve klinikte sıkça karıştırılan bu iki önemli bulgunun yani hematokezya ve melananın arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyalım. Bu tablo aslında bütün konunun bir özeti gibi. Görünüm, kaynak, mekanizma ve o hayat kurtaran istisna. Bakın, hematokezya parlak kırmızı, kaynağı çoğunlukla alt giz ve sindirilmemiş taze kandan oluşuyor. Melena ise siyah, kaynağı üst giz ve asitle sindirilmiş kan. Ve işte en can alıcı nokta. Hematokezya'nın hızlı üst giz kanaması gibi çok kritik bir istisnası var ama melena için böyle bir şey söz konusu değil. Eğer melena görüyorsanız kaynak %99 ihtimalle üst gizdir. Bu ayrımı yapmak klinikte gerçekten hayati. Tamam, teoriyi çok iyi anladık. Peki pratikte ne oluyor? Bir hasta bu şikayetle acil servise geldiğinde biz ne yapıyoruz? Gelin şimdi klinik yaklaşıma ve bu analizden çıkarmamız gereken ana mesaja odaklanalım. Acil servisteki yaklaşım son derece düzenli ve sistematiktir. Birinci adım, her şeyden önce hastanın hayati bulgularına yani hemodinamisine bakarız. Tansiyonu nasıl, nabzı nasıl, hasta şok durumuna giriyor mu? Bu bize durumun ne kadar acil olduğunu söyler. İkinci adım, şimdiye kadar anlattığımız tüm bilgilerle kanamanın kaynağını tahmin etmeye çalışırız. Bu klasik bir alt giz kanaması mı yoksa aklımızın bir köşesinde o istisnai hızlı üst giz kanaması ihtimali mi olmalı? Bu soru bir sonraki adımı belirler. Ve üçüncü adım, kaynağı kesin olarak bulmak ve doğru tedaviyi planlamak için kolonoskopi ya da endoskopi gibi ileri tanı yöntemlerini planlamaya başlarız. Bu noktada çok önemli bir gerçeği de hatırlatmak lazım. Evet, hematokezya görmek insanı çok korkutur ama her zaman en kötü senaryonun habercisi olmak zorunda değil. Aslında en yaygın nedenlerden biri hemoroidler gibi tamamen iyi huylu ve tedavisi çok daha basit olan durumlar olabiliyor. Ve son söz olarak, şunu asla unutmamalıyız. Bu kanamanın sebebi basit bir hemoroid de olabilir, acil ameliyat gerektiren masif bir kanamada. İşte bu yüzden hematokezya, altında yatan sebep ne olursa olsun asla aman bir şey olmaz denilip geçiştirilecek bir durum değildir. Mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi gereken çok kritik bir işarettir. Vücudunuz size bir sinyal gönderiyor ve bu sinyali dinlemek kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarabilir.